Ayakkabılar şunlar. Ve hello. Bugün yine çok güzel bir yere geldik. Olimpiyat Müzesi'ne. Dünyada tek olan bir yer bu arada. İşte Naim Süleymanoğlu'nun ayakkabıları falan da var. Onları da göreceğiz. İnşallah kaldırmamışlardır. Yerine başka bir şey koymamışlardır. Şimdi müzenin önündeyim. Birazdan gireceğim içeri. Biletleri falan bakacağız. Onu alayım, ondan sonra da bakalım. Lozan'dayız bu arada. İsviçre'nin Lozan şehrinde. Bir tek burada var zaten. Olimpiyat Komitesi falan da burada. Şimdi bakalım neler var içeride. Hep birlikte görelim. Videoda görünmeyecek galiba ama bu gördüğünüz işte olimpiyat ateşi var ya. Buradaki sembolü. Böyle etrafında da şurada gördüğünüz yazı yazıyor işte. Stius, Altius, Fortius. Bileti aldım 20 frank. Buraya çok güzel bir şey yapmışlar. Dolaplar koymuşlar böyle. İşte üzerine mesela bu yüzücü Michael Phelps'ın falan ismi yazıyor. Girişe geldik. Buradan başlıyoruz. Bakın burada animasyonlar yapmışlar mesela. Olimpiyatları biliyorsunuz. İlk Yunanistan'da böyle eski antik çağlarda başlayan bir şey. Dünyanın da şu an en büyük spor organizasyonu. İşte bunun tarihi antik Yunan'a kadar falan gidiyor. Antik Yunan zamanında müsabakalarda birinci olanlar, yani işte en iyi dereceleri yapanlar ve yarı tanrı yarı insan olarak değerlendiriliyormuş insanlar tarafından. Görüyorsunuz burada antik Yunan zamanı falan, eski Roma'da o zamanlardan beri devam ettiği için insanlar işte böyle alanlara toplanıyorlarmış. İşte böyle antrenmanlar falan yapılıyormuş. Ortalamada 2800 yıl önce falan başlamış ilk olimpiyatların tarihi. O zamana kadar uzanıyor yani. Benim de bir spor geçmişim var. Baya böyle neredeyse profesyonel olarak falan triatlon yapmıştım. Bu arada bu geldiğimiz yer çok önemli bir yer aslında. Yine böyle ilginizi çeker mi çekmez mi bilmiyorum ama yani dünyada tek olan bir yer. Olimpiyat Müzesi Lozan'daki. İşte olimpiyat başkenti de diyorlar bu kent aynı zamanda. Yunanistan'da Olimpia diye bir yer var. Burası da onun böyle bir minyatürü. Burada da anlatıyor. Mesela Zeus tapınağı falanmış bu. Olimpiyat oyunlarının ilk başladığı yerler falan. Bu da olimpiyatların bayrağı, biliyorsunuz zaten 5 tane halka var. Bu 5 halka da işte 5 tane kıtayı sembolize ediyor. 3000 yıllık tarihi var ama şöyle bir durum var tabi. Bunun modern olimpiyatlar bir de antik çağdaki olimpiyatlar diye ikiye ayrılıyor. Bu işte 1890'lardan sonra o zamanlar başlatmışlar işte modern olimpiyatları. Ondan öncekilerde işte antik çağda yapılan şeyler diye geçiyor. İlk olimpiyatlar 1894'te herhalde olimpiyatların yapılmasına karar veriliyor. Sonra Atina'da 1896'da ilk olimpiyatlar yapılıyor. Sonra 4 yılda bir böyle devam ediyor işte bu şekilde, böyle tarihi nerelerde yapıldığını hepsini yazmışlar. Hatta Türkiye'de yapılması için falan geçen Ekrem İmamoğlu falan buralara gelmişti. Lozan'a gelmişti ziyaret Olimpiyat Komitesi'ni. İşte Türkiye'de de yapılsın önümüzdeki yıllarda falan diye. Şimdi burası olimpiyat ateşinin açıklamasını yapıyor. Tanrılar varmış ya, işte Zeus gibi. Başka tanrılar falan da var. Gök tanrısı, işte ateş tanrısı vesaire gibi. O zamanlarda Prometheus diye bir tanrı varmış. O Zeus'tan ya da Zeus ondan ateşin gücünü çalıyor. O ateşin de şimdiki Olimpiya dediğimiz işte Yunanistan'daki Olimpiya şehrinde olduğuna inanıyorlar. Olimpiyatlar da orada başladığı için işte bunların şimdiye devamlılığını sağlamak da böyle bir sembol. Olimpiyat ateşi de oradan başlıyor işte. Taşıyorlar oradan sembolik olarak olimpiyatların yapılacağı ülkeye ya da şehre. Olimpiyat oyunları bitene kadar ateş yanmaya devam ediyor. Orada da belli bir meşale taşıyorlar ya, orada birebir kullanılan meşaleler de şu an burada. Bu ilk olan 1936'da Berlin'de kullanılmış. Bu da Londra'da 1948'de. Zaten üzerinde Londra diye şurada yazıyor, London diye. Böyle çok değişik sembollerde, hiçbiri birbirine benzemiyor zaten. Gördüğünüz gibi. İşte bunu oradaki Olimpiya şehrinden alıyorlar ateşi. Olimpiyatların yapıldığı ülkeye, yapıldığı şehre getiriyorlar. Oradaki olimpiyat ateşini yakıyorlar. 2000 yılında Sydney'de yapılanın. Bu Atina 2004. Zaten çok meşhurdu o zaman. Burası spora meraklı olmayanların çok ilgisini çekmeyebilir ama gerçekten biraz spora merakınız varsa çok etkileyici bir yer aslında. Böyle baktığınız zaman insanlar, hele olimpiyat sporcuları falan insanüstü şeyler yapıyorlar. Normal bir insanın yapamayacağı şeyler. O yüzden çok doping olayları falan fazla dönüyor ya. Onun üstünde dünyada yapılabilecek çok da bir şey yok aslında. İnsanlar böyle artık insanoğlunun yapabileceği son raddedeki fiziksel olarak bir aktiviteyi gerçekleştiriyorlar branşlarda. O yüzden çok önemli bir şey. Dediğim gibi ben de önceden böyle çok uzun süreler antrenmanla birlikte, günde çift antrenman falan bayağı bir spor yaptım. O yüzden az çok tahmin edebiliyorum yani. Burada da maskotlar var. Herhalde işte hangi ülkede yapılıyorsa, hangi şehirde yapılıyorsa oranın en bilindik böyle ülkece bilinen şeyi varsa eğer, bir hayvanı falan, onu maskot olarak yapıyorlar. Mesela şurada 2016'da Rio'da yapılanın maskotu buymuş. Artık ne bu bilmiyorum da. Olimpiyatlar, kış olimpiyatları ve yaz olimpiyatları diye ikiye ayrılıyor. İşte kışın yapılan sporlar kış olimpiyatları diye. Diğerleri de yaz diye geçiyor. Burada da bazı şeyler var böyle ama bunlar ne tam olarak bilmiyorum. 2024'te Paris'te, bana da 2-3 saat uzaklıkta. Belki ben de hayatımda ilk defa canlı olarak olimpiyatları izlemeye gidebilirim yani buraya.
Tüm olimpiyatların da böyle açılış seremonileri oluyor. İşte burada da böyle bununla ilgili bilgiler vermişler. Şurada gördüğünüz bu tarz kıyafetler falan açılışlarda kullanılan, işte konuşmaların falan yapıldığı zaman o zamanın sembolik böyle o ülkenin ya da o olimpiyat yılının böyle temsilen değişik elbiseleri oluyor. Yani bu da onlardan biri. Bu da 2008'de mesela Çin olimpiyatlarında, Beijing Çin'di galiba, yanlış söylemeyeyim. Orada kullanılan davulmuş. Bir de açılışta seremonilerde vuruyorlar ya. Bakın bu İsviçre'nin 1952 Oslo olimpiyatlarında, kış olimpiyatlarında kullandığı bir kızak gibi bir şey. O zamanlardan kalmış direkt, yani o zaman kullanılan böyle direkt malzemeleri buraya koymuşlar yani sergilemek için. Çok güzel ya tarihi olarak. Bu arada 80 milyonluk ülkeyiz. Bakıyorsun adamlar 8 milyonluk ülkeler. Her sene neredeyse altın madalya alıyorlar olimpiyatlarda. Her dönemde, daha doğrusu her sene değil. Biz 80 milyondan güzel bir sporcu yetiştirip de yani altın madalyayı zor alıyoruz. Güreş branşlarında falan da çok iyiyiz. Halterde falan da çok iyiyiz ama diğer branşlarda çok da iyi değiliz açıkçası. İşte bir ara Aslı Çakır Alptekin mi öyle biri almıştı galiba olimpiyatlarda bir madalya. Onu da biliyorsunuz. Kalktı işte, sonradan dopingli olduğu falan ortaya çıktı. O yüzden geri aldılar. Ya maalesef işte ya, spor kültürümüz yok. Dünyanın böyle önem verdiği, bu kadar kültürün, spor kültürünün geniş olduğu organizasyonlarda ülkeler neler yapıyorlar. Buna ne kadar sporcu yetiştiriyorlar. Küçüklükten itibaren falan. Bizde böyle bir kültür olmadığı için işte ne yapsın? İnsanlar tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor, çok destek olmadan da. Burada da böyle bir geçmişiyle ilgili. Baksanıza şuna. Böyle küçük bir izleyelim şurada neler var diye. İşte ne var bizde? Rıza Kayaalp var, gururumuz. Adam yani nereye gitse yerle bir ediyor milleti. Öyle bir güzel zamanlar oluyor tabii, bazı şeylerde falan gururlanıyoruz yani. Bunun için bir altyapı lazım. Yani bir laboratuvar geçmişi de lazım. İnsanların desteklenmesi lazım. Testler olsun, bir şeyler olsun. Böyle basit şeyler değil yani. İnsanlar çocukluktan yetiştiriyor diğer ülkeler mesela. 4-5 yaşından itibaren yetiştiriyorlar olimpiyatlara. Çünkü geçmiş var, belli bir kültür var. Oradan yetiştire olimpiyat sporcusu oluyorlar. İşte altın madalya, gümüş, bronz madalya alıyorlar. Bir de böyle bir şey var tabi, paralimpik oyunları. Fiziksel engelli olan insanlar da yapıyorlar mesela paralimpik oyunlarında falan. Onlar için de olimpiyatlara katılma şeyleri var. O da insanoğlunun apayrı bir azmi diyebiliriz yani. Ulan o kadar konuştuk, Mete Gazoz'u unuttum ya. Bu da benim ayıbım yani. Mete Gazoz yani, adam atışta olimpiyat şampiyonu oldu arkadaşlar, biliyorsunuz yani çok yakın zamanda. 2021-2022 artık Tokyo Olimpiyatlarında olimpiyat şampiyonu oldu işte. Çok büyük bir başarı yani. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Canım kardeşim. Sağ olsun, bize bir gurur yaşattı orada. Eğer olimpiyatları izlediyseniz işte Mete'nin atış yaptı falan. Bu mesela 1972 yılında kullanılan, o Mete'nin atış yaparken giydiği elbiseler gibi bir elbise. Biraz daha işte seni sabit tutmaya falan yarıyor. O zamanki olimpiyat şampiyonunun giydiği ceket falan yani şu. Burada da ayakkabılar falan var olimpiyat şampiyonlarının. Baksanıza adam bu bisikletle olimpiyatlara katılmış. Freni falan yokmuş bunun. Adam 100 kilometre yapmış şu bisikletle 3 saat 8 dakikada. Şuna baksana. Antika yani şu an. Bu işte gözyaşı var. Her türlü sakatlık var. Acı var. Yani insanlar öyle basit bir şekilde o madalyaları almıyorlar. Çok büyük emekler var yani. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Ona psikolojik olarak da çok sağlam bir irade, sağlam bir psikoloji lazım. Öyle kalkıp da günde yani 10 dakika yürüme, 15 dakika yürümeyi bile yapamayan insanlara tabii ki bunu anlatmak biraz zor ama düşünsenize her gün 3-4 saatini antrenman yaparak geçiriyorsun. Kalkıyorsun sabahın köründe, bunun beslenmesi var. Öyle her istediğini yiyemiyorsun. Tatlısını bilmem nesini falan. Çok büyük bir irade ya. İnsanın hayatında yapabileceği, herhalde başarabileceği en büyük şeylerden, fedakarlıklardan biri diye düşünüyorum ben. Bakın burada yazmışlar, spora göre fiziksel özellikler çok değişkendir falan diye. Bu şekilde. Tüm branşlara göre baksanıza, birisi hayvan gibi. Diğerleri küçücük. Bazısı çok kaslı, bazısı biraz daha böyle balık etli gibi falan. Erkekler de aynı şekilde. O yüzden çok değişken yani. Yaptığınız spora göre değişiyor. İşte mesela bir gülle atmacı falansan şuradaki şu ablamız gibi falan oluyorsun mesela. Biraz daha farklı branşlardaysan şu ablamız gibi atletik oluyorsun mesela. Böyle çok değişik şeyler var. Abi hiç canlı olarak gördüğünüzü bilmiyorum bir olimpiyat sporcusu ama ben gördüm yani.
Ya öyle bir fizik, öyle bir yapı, bilmiyorum, çok ilginç yani. Hani o kadar güzel bir fiziği, kadında erkekte diyorsun ki bu normal bir insan gibi değil yani. Bambaşka bir boyut aslında. Ben de böyle önceden çok yapardım. Yani antrenman yapardık. Trainer antrenmanı diyorlar triatlonda. Bilmeyenlerimiz için. İşte yüzüyorsun, koşuyorsun, bisiklete biniyorsun. 2018'de bakabilirsiniz. Yaş grubunda sezon şampiyonu olmuştu. Böyle bir geçmişimiz de var yani, spor geçmişimiz. Madalyaların olduğu bölüme geldik. 2020 Tokyo'da. Böyle gidiyor işte. Bu şekilde. İnsanlar ömrünü veriyor işte bir madalya kazanabilmek için. Yani hayatlarını, ailelerinden belki fedakarlık ediyorlar falan. Çok zor bir şey. Bir olimpiyat şampiyonu olmak herhangi bir branşta. Dünyanın en iyileriyle yarışıyorsunuz. Yani hangi branşta olduğunuzun önemi yok. Çok büyük bir şey gerçekten. Gönüllerin şampiyonu, insanlıkta birinci, YouTube'da şu an son sıralarda olsa da önümüzdeki yıllarda iyi seviyelerde olacak Volkan Baysal altın madalyanın sahibi oluyor. Teşekkürler destekleriniz. Buralara sizin sayenizde geldim. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Geldik sonunda asıl burada olma sebebimize. Cep Herkülü'nün ayakkabılarını göreceğiz birazdan. Ben de çok heyecanlandım ilk gördüğüm zaman. Şimdi yanındayım yani. Bakın arkadaşlar, 60 kiloluk bir adam 190 kiloyu kaldırıyor. Yani o yıllarda yapılabilecek, hatta kırılan 11 tane falan dünya rekoru kırıyor bu arada. O zaman. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda şimdi ayakkabılarını da gösterecek. Mükemmel bir şey ya. Ayakkabılar şunlar. Ve işte bu gördüğünüz, burada sergiliyorlar hala. Çok güzel bir duygu ya aslında. Gelip ben de yani gördüğüme şu an çok mutlu oldum. Bakın burada zaten birkaç bilgilerini falan yazmışlar, bazı şeyleri, Barcelona 92 olimpiyatlarında. Burada da şey yazıyor zaten, özel olarak böyle sabit kalabilmeniz için bu alt tabanı falan onun için yapılmış, böyle ahşaptan bir tabanı var. O şekilde kaldırdığınız zaman geriye ya da öne doğru düşmeyin diye. Adam zaten kendinin 3 katından daha fazlasını kaldırmış. Yani boşuna Cep Herkülü demiyorlar aslında. Filminde de zaten hikayesini çoğunuz biliyorsunuzdur. Basit bir hikayesi de yok. O şartlarda, o şekilde neler yapmış yani. Tabii ilk olimpiyatlara 88'de Seul'de katılıyor. Seul olimpiyatlarından sonra işte 92'de, 96'da işte kırdığı rekorları devam ettiriyor. Bu şekilde. Çok güzel bir his ya burada bunu görmek. Gerçekten. Şu şekilde yanı başında hemen. Yanında da Türkiye diye zaten yazıyor. Burada da bizim Rıza Kayaalp'in en büyük rakiplerinden Kübalı olan bir adam var. Onun giydiği işte güreşteki formasını koymuşlar bu şekilde. 130 kiloda olimpiyat şampiyonu hep Rıza'yı yeniyordu. Ama şu an bırakmış sporu, güreşi. Bu da daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü demekmiş. Stius, Altius, Fortius. İşte Yunanca'da galiba. Evet, bugün de İsviçre'nin Lozan şehrinde Olimpiyat Müzesi'nde çok gururlanacağımız bir şey gördük. Hem de dünyada tek olan bir müzeyi gezdirdim size. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.